Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin yapımını anlatacağım şöyle. Modelimiz oldukça güzel, farklı bir model. Yapımı da kolay, çabuk ilerleyen. Arka yüzü de şu şekilde. Kullandığım ip az ince bir ip. Şöyle. Şişlerim 3,5 numara. Bu modelde ilmek sayısına gelince şöyle göstereyim. Her model 7 ilmekten oluşuyor. En sonuna 5 ilmek ekliyoruz. Yani 7 ve 7'nin katları artı 5 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Ben şöyle az kalın, yani diğer ipten biraz farklı bir bebe yünüyle başlayacağım. Şöyle göstereyim. İlmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Şu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Yapacağımız örgüye göre 7 ve 7'nin katları artı 5 olarak ayarlayalım. Evet, bakın bu bir model için. Böyle devam edeceğim. Ben 2 model üzerinden anlatacağım. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi çıkardıktan sonra birkaç sıra bir düz bir ters lastik hazırladım. Lastik üzerine kuracağım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 10 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz, bir ters. Bu ara modelimiz olacak. Devamında 4 düz ilmek. Evet, bakın şöyle bir ters, bir düz, bir ters, 4 düz. Buraya kadar bir model. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Devamında 4 düz. Sıra sonunda yine bir ters, bir düz, bir tersle sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Şöyle bir düz, bir ters, bir düz. Bakın bunlar ara modelimiz arka yüzünde bu şekilde. Devamındaki de 4 ters. 4 sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. İlmekleri olduğu gibi örerek 4 sırayı tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Modelimiz oldukça güzel, farklı bir model. Yani istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Videoyu atlatmadan izleyin. Özellikle yeni başlayanlar. Bütün detaylarıyla anlatıyorum. Evet, dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örerek dördüncü sıramızı tamamlayalım. Beşinci sıramızda farklı bir işlem yapacağız. Şöyle devam ediyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bu ara modelimizi bir ters, bir düz, bir ters ördüm. 3 ilmeği.
Daha sonra bir artırma yaptım. Burada 4 tane düzüm var. Bunları da düz örüyorum yine. 4 ilmek düz. Artırmadan sonra bakın. Birinci düz ilmeğimi buradan aldım. Şöyle bakın, sol şişimi geçirdim. Diğer 3 ilmeği de bu ilmeğimin içinden geçirdim. Ve bıraktım ilmeğimi. Şöyle burada bir bağlama yaptık yani. 4 ilmekte birini üzerinden geçirdim, bıraktım. 3 ilmeğim kaldı. Burada bir artırma yapmıştım. Yine ilmek sayımız aynı oldu. Bir ters, bir düz, bir ters. Ara modelini yaptım. 4 düze gelince önce bir artırma yapalım. Daha sonra 4 ilmeğimizi yine düz örelim. Birinci düz ilmeğimi, bakın artırmanın önündeki birinci düz ilmeğimi aldım. Diğer 3 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bu 3 ilmeği bağlamış oldum burada. Bir ters, bir düz, bir ters ilmek ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi örerek 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bu ara modelimizi yine 3 ilmek, düzleri düz, tersleri ters ördüm. Burada artırma dahil 4 ilmeğimizi de ters örüyoruz. 2, 3 ve 4 ilmek ters ördüm. Diğerleri yine olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters. Buradaki 4 ilmeğimizi de ters örüyoruz. Artırma ilmeğimiz de dahil. Bakın 4 ters ilmek. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sırayı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz, bir ters. Geldim buradaki 4 ilmeğe, bakın. Birincisini düz ördüm. Şu artırmalı olan ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım burada. Şimdi 3 düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Birinci düzü aldım. Bu diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdim, bıraktım. Burada 2 ilmeği bağladım. 3. düz ilmekle. Bir ters, bir düz, bir ters ara modelimizi ördüm. Buraya gelince bir düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Devamındaki 3 ilmeği de düz olarak ördüm. Ve birinci düz ilmeğimi, bakın artırmanın önündeki birinci düz ilmeğimi aldım. Diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında bir ters, bir düz, bir ters ilmek ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Buradaki 4 ilmeğimiz de yine ters, bakın. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ara modelimizi yine olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örelim 3 ilmeği. Buradaki 4 düz ilmeğe gelince şimdi 2 tane düz örelim. 2 düz. Daha sonra bir artırma yapalım. Devamındaki 2 düz ilmeğimizi de yine düz olarak örelim. Artırma yaptığımızın önündeki, bakın. Yani birinci yine düz ilmeğimi aldım. Bir tane kalmıştı düz ilmeğim. Onun üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ters, bir düz, bir ters. Burada 4 düze gelince bir düz,
Yani 2 düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Devamındaki 2 düzü de ördüm. Ve birinci düzümü yani buradaki diğer ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz örerek 9. sırayı tamamladım. 10. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. Düzleri düz, tersleri ters örelim. Evet, modelimizi bir kez kurduk. 10 sıradan modeli tamamladık. İkinci kez kuracak olursanız modeli, aynı birinci modelde ne yaptıysak aynısını yaparak devam edilecek. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. Yine bu 10 sıranın tekrarını. Lastik üzerine bu şekilde oldu. Lastiksiz de daha önce gösterdiğim parça. Farklı ipler kullandım. Bu biraz daha ince bir ipti. Bu da bebe yünü. Normal kalınlıkta olan bir bebe yünüyle çıkarttım. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle oluyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, zarif bir model. Her türlü örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanılabilecek güzel ve farklı gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.